Şimdi bu arada Avrupalı liderlerden henüz açıklama yok demiştik. İlk açıklamayı yaptı Almanya Başbakanı Friedrich Merz. Diyor ki Trump'ın Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileriyle ilgili açıklamasını memnuniyetle karşıladık ifadesini kullanmış. Ukrayna için karar günlerinde olduğumuzu hissediyorum diye de eklemiş. Putin'in Zelenski ile bir araya gelecek cesareti olup olmadığından emin değilim. Bu toplantıda sadece beklentiler karşılanmadı, beklentiler aşıldı diyor Ayhan Hocam. Nasıl bir çıkarım yaparız bu açıklamadan? Ve aynı zamanda 2 hafta içinde de liderler zirvesinin gerçekleşeceğine dönük de bir değerlendirmede bulunmuş Almanya kanadı. Evet, Merz'in açıklamaları başa geldiği andan itibaren özellikle Trump'la Amerika ile Almanya'nın ilişkileri konusunda baktığımızda aslında silik diyebileceğimiz, böyle çok Avrupalı diğer devletleri kızdırmayacak ama Trump'ın da hoşuna gidecek tarzda söylemler. Yani bu yaptığı açıklamaların aslında yine bir karşılığı yok. Şimdi güvenlik garantileri deniyor ama Trump aynı zamanda da işte ne diyor? Ben Putin'le Zelenski'yi bir araya getireceğim, anlaşmalarını sağlayacağım diyor. Şimdi ben masaya burada notları aldım. Buyurun. Şimdi biraz önceden beri 100 milyar dolarlık yeni silahlanma paketini konuşuyoruz Ukrayna ile. Dün akşam biz burada yayındayken bir görüntü vardı ve Rusya'nın talepleriyle Ukrayna'nın taleplerini karşılaştırıyorduk. Rusya'nın temel taleplerinden bir tanesi ne? Ukrayna'nın silahsızlandırılması. Çok böyle minimum seviyede güvenlik birimi diyebileceğimiz bir orduya sahip olması, ağır silahların Ukrayna'dan çekilmesi. Şimdi böyle bir talep Rusya'da var. Şimdi bugünkü şeyden ne çıkıyor? Güvenlik işte konferansından, zirvesinden ne çıkıyor? Ukrayna'nın çok ciddi bir şekilde silahlandırılması. Macron güçlü bir ordusu olmalı diye açıklama yapmış işte orada görüşmede. Meloni NATO'nun 5. maddesine benzer bir maddenin, görüşün Ukrayna üzerinde sağlanması gerektiğini söylemiş. Şimdi bunların hepsi 100 milyar dolarlık silahlanma paketi dahi Rusya'nın kesinlikle karşı çıkacağı, baştan reddettiği bir durum. Şimdi hem diyorsunuz ki barış sağlayalım hem de Ukrayna'yı ağır bir şekilde silahlandıralım. Ukrayna'ya gerekirse Avrupalı devletler Ukrayna'ya saldırılması senaryosunda biz Ukrayna'nın yanında sahaya ineriz tarzında NATO 5. madde tarzında güvenlik garantisi verelim Hocam, diyor. temelinde amaç şu mu? Biz Ukrayna'yı savaştırıyor görünmeyelim ama Rusya'yı orada oyalamaya devam edelim bu yardımlarla beraber. Ne öldürelim ne yaşatalım Ukrayna'yı ve tehdit bize gelmesin gibi bir oyalama taktiği mi? Nedir? Tam buraya gelecektim Dilan. Bence onu artık böyle göstermek falan değil. Açık bir şekilde yapıyorlar mı? Lindsey Graham bir ara demişti ya, bundan bir sene kadar önce, daha Trump gelmemişti. Biz Amerikalı olarak hiçbir şey yapmıyoruz. İşte parasını veriyoruz. Parasını vererek Rusları köşeye sıkıştırıyoruz demişti adam. Açık açık söylemişti bunu. Şimdi Avrupalılar o kadar açık söylemiyor ama artık bence bağıra bağıra şunu gösteriyorlar. Biz burada Ukrayna'nın kalanında Ruslara karşı Ukraynalı askerler, insanlar eliyle bir tampon bölge yapacağız. Nasıl yapacağız? Parasını vereceğiz. Ukraynalıları silahlandıracağız. Bizim adımıza Ukrayna'yı Ruslara karşı savaştıracağız diyorlar. Ve şu anki Avrupalıların açıklamaları, görüşmeden dışarıya yansıyan somut şeyler bence tam olarak bu. Ve bu bence kesinlikle barışa giden yolda önemli bir aşama değil. Tam tersi, barışa giden yolun önünü tıkayan en önemli merhalelerden bir tanesi. Ve ben tekrar ediyorum, zaten böyle bir beklentim yoktu. Dün akşamdan beri de söylüyorum. Bu görüşmeden de barış adına somut hiçbir şey çıkmadı. Ama eğer gerçekten Trump'ı 100 milyar dolar karşılığında artı 50 milyar dolarlık da drone anlaşması karşılığında Ukrayna'nın silahlandırılması, Ukrayna ordusunun güçlendirilmesine ikna ettilerse bu barışa giden yolda bir başarı kesinlikle değil. Ama Avrupalıların politikaları açısından bence Avrupalılara artı yazacak bir şey. Şimdi bakın, Alaska zirvesini konuştuk. Ben Alaska zirvesinde dedim ki Putin karlı çıktı. Savaşın bir tarafı. Putin bu Alaska zirvesinden karlı çıktı dedik. Bu görüşmeyle Avrupalılar
Alaska zirvesini, Putin'in o zaferini dengelemeye çalışacak dedik. Şimdi bu görüşmede de eğer bu gelen haberler doğruysa Avrupalılar bence karlı çıktı. Barış hakkında söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Bence yok. Savaşın iki tarafı da kendi mevzilerini daha da güçlendirerek, kendi saflarını daha da sıkıştırarak yeni bir denklem ortaya çıkartmış oldu. Ve bu denklem barış değil, tam tersine savaşın daha da kalıcı bir şekilde, daha da şiddetli bir şekilde devam edeceğini gösteriyor. O yüzden ben yine barış adına bir şey açıkçası buradan görmedim. Ama Trump da bu 100 milyar dolarla, 50 milyar dolarla eğer bu şekilde devam edecekse, savaşı destekleme, Ukrayna'yı desteklemeye devam edecekse bu aslında Biden'ın yaptığı politikadan hiç de farklı bir şey değil. Biden döneminde de bu oldu. Yani bakmayın Trump'ın şu kadar milyar dolar falan verdim dediğimize. 2022'deki savaş çıktı. Almanlar 100 milyar euroluk silahlanma paketi açıkladı. 70 milyar eurosu Amerika'ya gitti. Şu an Avrupa silahlanıyor ama silahların çok büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyor. Bu denklem yeni bir denklem değil. Biden döneminde, Demokratlar döneminde de zaten bu denklem yürüyordu. Şimdi Trump Biden'ın politikasını devam ettirmiş oluyor. Hatırlayalım, 75. NATO zirvesinden önce İtalya'daki zirveden 2-3 gün sonra İsviçre'de bir barış konferansı düzenlenmişti. Rusya'nın olmadığı. O zaman da yine benzer silahlanma paketleri, Amerika'nın desteği, Amerika'dan alınan silahlar konuşulmuştu. Şu an hiçbir fark yok. Dolayısıyla barış adına da ben çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ve son olarak bir şey not ettim. Lütfen. Hani en başından beri diyoruz ya somut ne çıkacak diye. Bakın tam olarak Trump'ın kullandığı bir ifade hopes, yani ümit ediyor. Şimdi Trump ümit ediyor ki Zelenski ile Ruslar, Putin bir araya gelsin. Trump ümit ediyor ki heyetler arası görüşmelerde heyetlere katılan kişilerin rütbeleri daha yüksek olsun. Daha önemli kişiler heyetler arası görüşmeye katılsın. Ama dikkat edin, Trump hep ümit ediyor. 2 hafta sonra bunu çözebileceğini düşünüyor. Olumlu bir görüşme olduğu gerçekleştirdiği kanısında ama somut hiçbir şey yok ve eğer doğruysa elimizde bir 100 milyar dolarlık silahlanma paketi var ve bu 100 milyar dolarlık silahlanma paketi de kesinlikle barışa değil, çatışmanın daha da ilerlemesine hizmet edecek ve Avrupa'nın Ukrayna'yı kendi savaşlarında Rusya'yı dengeleme politikalarında bir ön cephe hattı olarak kullanma niyetini bir kere daha burada pekiştirmiş oldular.